Herkese merhaba kankalarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben mükemmel bir şekilde geldim bu videoya. Çünkü neden? Olasılıkta ikinci partımız olan orta sorularla beraberiz hocam. Orta soruları şamarlayacağız. Orta sorular diyoruz ama bunların hepsi bize kolay gelecek bu videodan sonra. Ne yapacağız şimdi? Orta soruları şamarlayacağız. Ama ondan önce yine bir hatırlatma. 1000 aboneye geldiğimde bu şapkamı değiştiriyorum hocam. 1000 aboneye geldiğimde bu şapkayı aranızdan birisine yolluyorum. Sıkıntı yok. Yorumlarda birleşelim, tamam? Yorumlara gelin, hep beraber oradan sohbet, muhabbet edelim hocam. Abone olduysan çok sevinirim. Bildirimleri açtıysan daha da çok sevinirim. Ben uzatmadan videoma geçiyorum hocam. Bak şöyle çok güzel bir şablon hazırladım size. Çok minnak, şirin, tatlı mı tatlı bir şablon. Ve soruma geçiyorum hocam. Ne diyor? Aşağıda bir sayı çarkı verilmiş. Sen ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Bu sayı çarkı ile oynanan bir oyunda bir yarışmacı bu çarkı 2 defa ne yapıyormuş hocam? Çeviriyormuş ve bölgede yazan puanı kazanıyormuş. Fark ettin mi? Köklü ifadeler var. Yani olasılık her konuyla alakalı hocam. Yani bir konuyu bilmezsen, o konudan eksik kalırsan olasılığı yapamazsın. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Ne diyor? Cevdet bu çarkı 2 defa çevirmiş ve birbirinden farklı sayılar gelmiş. Aynı sayılar gelmeyecek hocam. Kaç tane farklı olası durumu vardır diyor. Hemen ne yapıyorum? Bak kök 8 neydi? Şuraya teker teker yazalım. 2 kök 2 idi. Nasıl buluyorduk? 4 çarpı 2'den bu 2'nin karesiydi. 2 diye dışarı çıkıyordu. Artık devam edeceğim hızlı bir şekilde. 36 çarpı 2'den 6 kök 2. Kök 32 neydi hocam? 16 çarpı 2'den 4 kök 2. Kök 128 neydi? 64 çarpı 2'den 8 kök 2. Geliyorum kök 200'e. Kök 200'ümüz neydi hocam? 100 çarpı 2'den 10 kök 2. Şimdi 2 kök 2'yi aldım. Elime aldım diyelim. İlki bu geldi. O zaman 6 kök şuradan gidelim. Küçükten gidelim. 4 kök 2 gelirse ne olur hocam? 6 kök 2 gelebilir. Tamam. Sonra 6'ya geldim. 8 kök 2 olabilir benim toplam sayım. Sonra 10 kök 2 olabilir ve sonra da 12 kök 2 olabilir. 10 aldım, 8 aldım. Şimdi benim ikinci sayım bu olsun. Tamam. İkinci ihtimallerim bak. Bu 2 kök 2'yi aldığımda, tamam mı? Şimdi 4 kök 2'yi yaptım ilk seçimimde. İkinci seçimim için bakıyorum. 4 kök 2'yi aldım. 2 kök 2 almanın mantığı var mı? Zaten 6 kök 2 gelecek. 4'ten sonra 6'ya geçeyim. Bak aynı şeyde gelemiyordu. 6'ya geldim hocam. 10 kök 2 zaten varmış. 8'e geldim. 12 kök 2. O zaman ne yapacağım? 10'a geleceğim. 14 kök 2 geldi. Bu durumum için bu kadar. Sonra 6 kök 2 ilk sayıda geldi diyelim. Ne yapacağım? 6 kök 2 gelemez. 8 kök 2'ye baktım. 14 kök 2. O da zaten burada vardı. Ne yapacağım? 10'a geleceğim. 10 ile 6'yı topla. 16 kök 2 de buradan geldi hocam. Şimdi geldim 8 kök 2'ye. Aynısı olamıyordu. Bir daha bir üstüne geldim. 10 kök 2. İkinci çevirmeden de o gelirse ne olur hocam? 18 kök 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane farklı olası durumum var diyorum hocam. Bilmediğim şey yok. Lanet olsun bu kafaya ya. Geçtim hemen diğer soruma. Çok kaliteli sorular, farkında mısınız bilmiyorum ama ben bu soruları çözerken çok keyif alıyorum hocam. Sen de umarım keyif alıyordursun. Online satış yapan bir mağazada satılan farklı markalara ait pantolon ve gömlek fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiş hocam. Halil yukarıdaki fiyatı verilen pantolon ve gömleklerden birer tane satın alıyormuş. Bir pantolon alacağım, bir gömlek, tamam mı? Bak bir durumum burada, ikinci durumum burada hocam. Ya şimdi keşke pantolon ve gömlek fiyatları böyle olsa diyesi geliyor hocam. Hadi geçelim diğer sorum. Diğer sorumuza ne ya? Hadi geçelim sorumuza hocam. Buna göre Halil'in ödediği tutar kaç farklı olası durum olabilir bunun için diyor. A markayı aldım diyelim bak. A'yı aldım. Ne hocam A? 180 lira. Şimdi ikinci durumda aldıklarımı hesaba katarak ben bunları yazayım. Mesela K'yı aldım. 180 artı 150'den bak şunlar. Ne yapacak? 330 TL. Geldim. Bunu alsam ne olur hocam? 180 artı 180'den 360 TL. Geldim hocam 180 ile 160 aldım. 340 TL. Geldim 180 ile 170'e 350 TL hocam. Şimdi B için yapıyorum. B neydi? 200 TL'ydi. Geldim 150 için aldım. 350. Bak 350 var. Yazmama gerek yok. Kaç tane farklı durum var diyordu çünkü. 200'de 180'i aldım. 380 TL etti hocam. 200'de 160'ı 360. Bak var burada, yazmıyorum. 200'de 170 aldım. 370. Var mı? Yok. Yazdım. Şimdi C durumuma geliyorum. 210 TL eşittir dedim. 210'la bak 150 360 olur bu. Olur mu? Olmaz. 360
160 var. 210 ile 180'e geldim 390. Bak bu durumum yok. Yazdım. 210 ile 160'a geldim 370 vardı. 380 de vardı. Geçtim. Şimdi D'ye geleyim hocam. 170 TL'lik bir şey almışım. 170'e 150 320 var mı hocam? Yok. Yazdım. 180'e geldim 330 var. 170'e 160 ne oldu hocam? 320. 320 var mı? Zaten yok. 320 330. 330 zaten var. 170'e 170 340 bu da var hocam. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olası durumum varmış. Bu soruların mantığını anladığını düşünüyorum. Sana bir şey veriyor. Ondan yola çıkarak diğerleriyle eşleştiriyorsun. Kaç farklı durum olduğunu buluyorsun. Bu sorumuzda böyleydi hocam. Gel geometriyle ve seriyle birleştirdiğimiz mükemmel bir soruya. Hadi gel beraber çözelim. Korkmana gerek yok. Hiç göründüğü gibi zor değil soru. Kenar uzunluğu 10 santim olan eşkenar üçgen 10 santimmiş hocam yazdım. Ne diyor? Üçgen şeklindeki kağıdın tamamı kenar uzunluğu 2 santim olan eşkenarlarla kaplanıyormuş hocam. Bu parçaların yüzünde birden n'e kadar olan ardışık doğal sayılar tekrar etmeden yazılıyormuş. Eş parçalara ayrılmış kağıtlar bir torbaya atılıp içinden kağıt seçiliyormuş. Buna göre kağıdın üzerinde tam kare bir doğal sayı olma olasılığı nedir diyor. Tam kareler neydi hocam? Bir sayının karesi olacaktı. Mesela 1'in karesi, 2'in karesi, 3'ün karesi bu şekilde sayılardı hocam. Bunları hatırladım. Eski videolarımda da var. İzleyebilirsin hatırlamıyorsan. Gel şuradaki mantığı bir anlayalım. Bak şu birinci sıraya geldim. Bir tane var. Bu ikinci sıraya geldim. 3 tane var. Ve 2 santim. Bak şurası totalde neydi? 10 santimdi hocam. Yani 5 sıra olacak değil mi? Bir ikilik sıra burada, ikilik sıra burada ve son ikilik sıra. Şimdi buraya geldiğimde kaç tane üçgen olur? Bak hemen şöyle kaba bir çizim yapayım. Şu şekilde ne olur? Üçgenlerim olur değil mi? Geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Bak burada da 5 tane var üçgenim. Burada bir tane üçgenim vardı. İkinci sıra için 3 tane. Üçüncü sıra için de 5 tane. Yani bunun sıralaması 1, 3, 5, 7, 9... Bu şekilde gitmez mi hocam? Ve benim 5 tane sıram olacaktı. Birinci sıram, ikinci sıram, üçüncü sıram, dördüncü sıram, beşinci sıram. Yani ben sıramı tamamladım. Neden 5 sıra vardı? Çünkü her sıra 2 santimdi ve totalde 10 santim ediyordu hocam. O zaman ne yapacağım ben şimdi? Bunların hepsini toplayacağım hocam. Neden? Çünkü birden n'e kadar sıralamış. Ben n dediğim sayı ne? Bunun en sondaki. Bak 1 direkt toplayalım ya. 9 7 daha 16, 5 3 daha 8, 9 daha 8, 1 daha 9 artı 9'dan 25'i buldum. 25'e kadar sayılar varmış. Yani benim torbaya attığım 25 tane üçgen parçası var. Tüm durumum ne hocam? Tüm durum 25. Bak unutma bu sorularda neydi? İstenen bölü tüm durum hocam. Tüm durumumu yazdım. İstenen neydi bizden? Tam kare olması. Bak 1'in karesi var mı hocam? Var. 2'nin karesi var mı hocam? Var. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi ise 25. 5 tane durumum var hocam. 5 bölü 25'ten 1 bölü 5 yapıştırdım. Geçtim. Easy bir soruydu hocam. Easy. Tam LGS ayarında ya. Mükemmel. İşte serileri birleştirmiş. Ondan sonra tam kareyi bilmen lazım. Her şeyi bilmen lazım. Mükemmel. Tam LGS ayarı yani. LGS'de bu çıksa şaşırmam hocam. Şaşırmam. Gel diğer sorumuza. Diğer güzel olan sorumuza geçelim hocam. Biraz ekranımı küçülteyim. Yer kalsın. Şu şekilde güzel oldu sanki. Hadi gel sorumuza başlayalım hocam. Ne diyor? A ve B kavanozların her ikisinde de sadece sarı ve mavi renkli özdeş bilyeler varmış. İki kavanozdaki sarı bilye sayıları eşit ve rastgele çekilen bir bilyenin sarı olma olasılığı A kavanozunda %40, B kavanozunda %20'ymiş. Şimdi A kavanozunda sarı gelme olasılığı %40'mış. Yani şöyle diyelim 10 tane toplam değil mi? 10 tane toplam. B kavanozunda da aynı şekilde özdeşmiş. Bak her ikisinde de iki kavanozda sarı bilye eşit ve rastgele çekilen bir bilyenin sarı olma olasılığı A kavanozunda %40. Yani şöyle yazalım biz. A kavanozu için şöyle geleyim biraz daha aşağı geleyim. Görseli görmemize gerek yok. A kavanozunda %40'mış sarının çekilme olasılığı. Mesela 4 tane totalde 10x olsa 4x tanesi sarıymış. B kavanozu için 2x tanesi sarıysa totalde benim 10x. Ya bunlara da y diyelim. Bu şekilde y diyelim. 2y tane benim sarı varsa tüm durumum 10y'yim. Buna göre diyor A kavanozundaki mavi bilye sayısının B kavanozundaki mavi bilye sayısına oranı nedir diyor hocam. Bak burada 8y tane vardı. Tamam mı? Burada ne varmış? 6x tane neyim var hocam? Söyle bakayım. 6x tane mavim var. Şimdi bize daha başka bilgi verildi diye bakıyoruz. Sarı bilye sayıları eşitmiş hocam. İki tanesinde sarı bilye sayıları eşitse bak geldim. Sarı bilyem 4x ile
2'ye eşitmiş. Yani y neymiş hocam? 2x'miş. Tamam mı? Şimdi bana neyi oranla diyordu? A'daki mavi bilye sayısının B'deki mavi bilye sayısına oranı. Yani şunu böldüm. 3x bölü 4y oldu değil mi? Y ise 2x değil miydi hocam? O zaman 3x bölü 4 çarpı 2x yaparım. Buradan da 3 bölü 8x'imi bulurum. X'i kullanmama gerek yok. 3 bölü 8 cevabını buldum hocam. Hadi diğer sorumuza geçelim. Beklemek yok. LGS'ye benim çektiğim gün itibariyle 49 gün var hocam. 49. Sizin bunu videoyu izlediğiniz günde kaç gün varsa söyleyebilirsin hocam. Büyük ihtimalle yaklaşmıştır. Hepinize geçmiş olsun diyorum. Ve biraz daha yakınlaştırayım şunu. Nasıl görünüyor? Güzel görünüyor hocam. Gel sorumuzu beraberce çözelim. Her katında 15 adet emanet dolabı olan 2 katlı alışveriş merkezinde emanet dolapları gösterilmiş. Fasafüse okumaya gerek yokmuş. Bu alışveriş merkezinde emanet dolapların hepsi boş iken Bilge ve Ceyda farklı katlardaki emanet dolaplarına eşyalarını bırakıyormuş. Yani birisi buraya bırakacak, birisi de buraya bırakacak hocam. Ne diyor? Ceyda'nın eşyasını bıraktığı dolabın numaraları asal sayı olma olasılığı 4 bölü 15'miş. Yani diyor ki o katta, her katta 15 tane vardı ya, o katta 4 tane asal varmış diyor. Gel burada kaç tane asal olduğunu bulalım hocam. Şimdi bu birincisi, bu ikincisi, bu da üçüncüsü. 2, 3, 5 en bildiklerimiz. Sonra dördüncüsünü buldum 7, 11'i buldum 5, 12, 13 de vardı hocam. Burada 6 tane var. Yani bizim Ceyda'mız nereyi seçmiştir? Burayı. Hemen teyit edelim tabii ki. Hemen direkt böyle yapıştırmaya gerek yok. Birincisi burada. Geldim ikincisini buldum. Ne olur? Üçüncüsü burada olur. 29 da vardı hocam. Dördüncüsü de bu. 4 tane asal var. Tamam, sıkıntı yok. Bilge'nin eşyasını bıraktığı dolabın numarasının tam kare sayı olma olasılığı kaçtır? Yani tam kare neydi hocam? Az önce de hatırlamıştık zaten. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi diye gidiyordu. Tamam, bunu da biliyorum hocam ben. Sıkıntı yok. O zaman gel, Bilge bu katta bir yere bırakmıştı. Benim tüm durumum ne hocam? Bak unutma, her zaman istenen bölü tüm durum. Tüm durumum benim 15. İstenen ne hocam? Tam kare olması. Bak buradan 1'i aldım, 4'ü aldım, 2'nin karesi olan, 3'ü aldım, 9'u aldım, 3'ün karesi olan hocam. 16 olsaydı onu da alacaktım. 3 de benim istenen durumum. 3 bölü 15'ten 1 bölü 5'i buldum. Yapıştırdım ve tüm sorularımı bitirdim diye düşünüyorum. Hemen bakıyorum, tüm soruları bitirdim mi? Bitirmişim. Yani biz olasılığın orta seviyeli sorularında şamarladık hocam. Bu kadar basit. Bu videodan sonra olasılık sana basit gelmeye başlayacak. Olasılığı seveceksin hocam. Zor soruları gelsin hocam. Ben zor sorulara geçeceğim. Bu ortalar beni kesmedi diyeceksin büyük ihtimalle. Sana da hak veriyorum. Ben olasılık çözmekten çok zevk alıyorum hocam. Herkese tavsiye ederim. Çünkü görüş açınızı, bakış açınızı değiştiriyor. Çok güzel, böyle trikleri de olan mükemmel sorular yazıyorlar. Ben çok beğeniyorum. Bu şekilde orta seviyeli sorularımızı da bitirdik hocam. LGS yaklaşıyor. Hatırlatma yapayım. Lütfen bak, düzenli çalışmaya devam et. Sabırlı ol. Sen elinden geleni yap hocam. Ben artık sana veda ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa bana Instagram adresimden de ulaşabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz hocam. Herkese görüşürüz diyorum. Herkese bay bay hocam. İyi çalışmalar.